Bana özellikle akranlarım bakımından sizin neslin en temel sorunu ne diye sorarlarsa verebileceğim tek bir cevap var. İş hastalığı. Bizler çocukluğumuzdan itibaren eski sanayi devrimi mantığıyla yetiştirildik. Okula git, derslerini çalış, akademik başarılı ol, sonra iyi bir üniversiteye git, sonra çok iyi bir iş bul, sonra iyi bir pozisyonda çalış ve hayatını emekli olana kadar böyle sürdür. Bize biçilen bu kader örgüsünde kendi varlığımız yok denecek kadar az. Bize hayatımızı ele almamız, kendi risklerimizi, kendi güvence seviyelerimizi oluşturmamız, kendi yaşamımızı, kendi haritalarımızı çizmemiz, hayata, paraya, yaşamla ilgili alınacak inisiyatiflere kendi gözlüklerimizle, kendi çerçevelerimizi oluşturarak bakmamız asla söylenmedi. Bizler ve bizlerin aileleri için hayattaki tek başarı kriteri iyi bir eğitim ve sonunda iyi bir evlilik ve iyi bir iş sahibi olmaktı. Oysa sanayi devriminden bilgi çağına geldiğimiz bu zamanda artık taşlar tamamen yer değiştirdi. Bizler gibi eğitim hayatları çok iyi geçen, sonrasında iyi okullar bitiren, iyi seviyelerde sertifikalara sahip olan kişiler daha az kazanan, daha mutsuz, daha standart hayatlar yaşayan insanlar haline geldi. Tam tersi, piyasanın içinde yoğrulan, finansal riskleri göze alabilen, daha cesaretle paraya yaklaşan, kendi hayatının kontrolünü kendi elinde tutan birçok kişi de ciddi olarak hem parasal başarıya ulaştı hem de zamansal olarak özgürleşti. Peki sizce birçok insan nefret ettiği halde neden işlerinden ayrılamıyor? Bence başka bir seçenekleri varmış gibi hissetmiyorlar. Çünkü bulundukları işlerde pozisyonları iyi ve işlerini büyük bir beceriyle yapabiliyorlar. Ve belki de aldıkları maaş piyasaya göre gayet iyi durumda. 2. Statülerinden memnunlar. Çevrelerinin onlara biçtiği başarılı ikonu onları belirli bir memnuniyet seviyesinde tutuyor. 3. Gerçekten çok fazla paraya ihtiyaçları olduğunu düşünmüyorlar ya da farkında değiller. Ya da tam tersi, aslında şu an sahip olduğu, kazandığı paradan daha az bir parayla, daha mutlu bir şekilde, hatta daha fazla sevdikleri işleri yaparak hayatlarını sürdürebilecekleri ihtimali akıllarına bile gelmiyor. Peki bu kronik mutsuzluk çılgınlığı nereden geliyor? Genel geçer bir deyim vardır. Hepiniz bilirsiniz. İnsanlar çevresinde bulunan 5 kişinin ortalaması kadardır. Peki bunu neden söylüyorlar? Çünkü insanoğlu çevresindeki 5 kişinin etkisinde kalır. Siz ne kadar ben kimsenin etkisinde kalmam diyorsanız da bu beyin için çok da geçerli bir durum değildir. Eğer çevrenizdeki 5 kişi sizinle benzer statülerdeyse ve onlar ay başını getiremiyorum, ekonomi zaten kötü, bu durumda firmamızdan daha fazla para talep etmemiz bence hiç adil değil. Zaten hayat pahalı. Eğer bu işi kaybedersek bir daha böyle iş bulamayabiliriz gibi olumsuz düşüncelerle çevrili bir yaşamınız varsa emin olun bir zaman sonra bu sizin beyninizde elektriksel bir etkiye neden olacaktır. Bu olumsuz düşünceler beyninizde yankılandıkça bir zaman sonra sizler de papağan gibi bunları tekrar etmeye başlarsınız. Arkadaşınız der ki hayat çok pahalı, siz de dersiniz ki hayat çok pahalı. Arkadaşınız der ki ekonomi çok kötüye gidiyor, bizim daha fazla çalışmamız lazım yoksa daha fazla para kazanamayacağız, bu borçları ödeyemeyeceğiz. Siz de aynı döngünün içine girersiniz, aynı psikolojik sıkıntının altında ezilirsiniz. Arkadaşınız der ki işsizlik seviyeleri had safhada, İş bulamıyorum, kendi istediğim şeyi bulamam, benim bu işe sıkı sıkıya sarılmam lazım. Siz de aynı paniği ve korkuyu yaşar bulursunuz kendinize. Bütün olumsuz düşünceler zaman içerisinde bir etki yaratır, bir enerji yaratır. Sonrasında da bu etki sizde görsel imgelere dönüşür. Biz buna enerjisel etki diyoruz. Artık siz de o etkinin enerjisine hapsolursunuz. O nedenle öncelikle hayatımızı değiştirmek için bu
etki alanından kurtulmamız gerekiyor. Bize mutluluk getiren, neşe getiren, bizi sınırlamayan, içinde olumsuz düşünceler barındırmayan, hayal ettiğimiz bir etki alanının içine girme konusunda kendimizi teşvik etmeliyiz. O kötü enerjinin bizi emmesine izin vermememiz gerekiyor. Bunun için de o bulunduğumuz alandan, o enerji alanından tamamen çıkmamız gerekiyor. Öncelik yapacağımız şey çevremizde olumsuz düşünen, konuşan her kimlerse onları hayatımızdan ve bizden uzaklaştırmak. Ne zaman o insanları, o enerjinizi emen insanları sizden uzağa sürdüğünüzde size bir boşluk yaratacak. O boşluğa zaman içerisinde sizin istediğiniz, sizin hayatınıza neşe veren, sizin potansiyelinizi açığa çıkaran insanlar ve enerjiler de olmaya başlayacak. Sanki bir gözünüzün önündeki bir bariyer gibi sizin önünüzü kapatmışken siz onu elinizin tersiyle ittiğinizde artık paranın çok daha kolay kazanılabilen bir şey olduğunu siz de idrak etmeye başlayacaksınız. Aslında şu an seçtiğiniz şey, yani işe gitmeniz, sevmediğiniz bir işte çalışmanız aslında sizin açınızdan para kazanmanın en zor yolu. Bunun da temel nedeni ailelerimizden gelen parasal sorunlarla yüzleşme kaygısının içimize oturması. Onlar bizi hayata, yaşamaya, çalışmaya doğru iterken aman evladım fazla paradan uzak dur diyerek aslında bizi para korkularıyla yetiştirdiler. Bu nedenle şu an en büyük korkumuz işimizi değiştirirken de sevdiğimiz bir şeyi yapma azmi gösterirken de yaşadığımız en büyük korku parasal sorunlarla karşı karşıya kalma korkusu. Oysa önümüzdeki o bariyer kalktığında şunu göreceğiz ki para kazanılabilir bir şey ve parasal sorunlar aslında dünyanın en güzel sorunları. Çünkü parasal sorunları ancak çözdükçe zengin hayatımıza ulaşabiliyoruz ve paranın aslında düşündüğümüzden daha kolay, ihtiyacımızdan daha azıyla mutlu olabileceğimiz bir hayatı kendimize hak görüyoruz. Bu noktada kendini sıyırabilen, kendine yeni bir olumlu alan enerjisi yaratan insanların gözlerinde gördüğüm en önemli şey cesaret. Yeterince para getirmeyen, yeteneklerini ve zamanını boşa harcayan bir ilişki olabilir, bir iş olabilir. Onu o anda bırakma gücü veriyor. Bu cesaret ki kişiye paranın sınırlı olmadığını ama yaşam süresinin yani zamanının sınırlı olduğunu hatırlatıyor. Bu cesaret ki ona yaşadığı her dakikanın, nefes aldığı her dakikanın neşe getirmesi gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü kazanamadığı her paranın bu hayatta bir telafisi varken yaşayamadığı anların bir daha telafisi yok maalesef. Mutlu bir hayat yaşamak, yıllarını çalışmaya adamış, bir işte çalışmanın dışında bir hayal kurmamış biz yetişkinler için gerçekten kolay değil. Bunu kendimden bilerek çok iyi anlıyorum. Ama bunun için yapmamız gereken, kendimize sormamız gereken ilk soru bizi neyin mutlu ettiğini bilmek. Şu anda çok iyi anlıyorum ki birçoğunuz beni neyin mutlu ettiğini bile bilmiyorum diyebilirsiniz. Ve içinizde buna duyduğunuz büyük bir düş kırıklığı da vardır. Eminim. Artık anne babalarımızı ya da hayatın bizi böyle yetiştirdiği konusunda kendimizi suçlamayı bir tarafa bırakalım. Sizler gibi beni de neyin mutlu ettiğini anlamam yıllar sürdü. Dediğim gibi endişelenmeyin, yalnız değilsiniz. Bu karmaşa ve kaosun içerisinde en çok ihtiyacım olan şey biraz zaman ve biraz da özgürlüktü. Tek istediğim şey o buhran dönemlerinde bir an önce bu hengamenin içinden çıkabilmekti. Hem maddi olarak hem manevi olarak. Bu ne kadar olumsuzmuş gibi görünse de bu çıkabilme isteği aslında beni bugünlere getirdi. O yüzden eğer bu tarz duyguların içine giriyorsanız bence kendinizi suçlamadan önce durun ve aslında şu an değişimin eşiğinde olduğunuzu fark edin. Çünkü hayat bir yolculuk ve bu süreç de bir yolculuk. Bu süreç size para kazanmanın yeni yollarını gösterecek. Bu arayışa girdikten sonra aslında yeni fikirler bulmaya başlayacaksınız. Çünkü şu an farkında değilsiniz ama aslında hayatınızda eksik olan tek şey fikir. Bir fikir bütün hayatınızı değiştirebilir. Ve bu sürecin sonunda para kazanmanın ve biriktirmenin yeni yollarını ararken
bunları keşfederken size huzur getiren, neşe veren, hayatınıza anlam katan ve onu çok daha eğlenceli hale getiren yepyeni şeylerin farkına vardıkça daha çok şaşıracaksınız. O gün iyi ki diyeceksiniz. Çok basit bir hesaplama bile sizi bu duygusal durumdan alıp bambaşka bir bilinçli düşünsel duruma getirecek. Bence bunu atlamamalısınız. Oturun ve gerçekten sizi aslen mutlu eden şeyin ne olduğunu düşünün. Bu mutlu olduğunuz şeyleri düşündükten sonra bu mutlu olduğunuz şeylere ne kadar para harcamak istediğinizi düşünün. Sonra bence bu rakamları da bir toplayın bakalım. Sizi mutlu edecek bir hayatın bedeli bir aylık ya da bir yıllık ne kadar? Bu hesabı yaptığınızda şunu anlayacaksınız ki aslında mutlu olmanızın maliyeti düşündüğünüzden çok daha düşük. Belki daha az kazanacaksınız ama sevdiğiniz bir işi yaparak bütün giderlerinizi karşılayabileceksiniz. Ve neşe zamanla size bileşik etki olarak geri dönecek ve belki şu an vazgeçtiğiniz şeylerin çok daha fazlasını kazanmaya başlayacaksınız. Ama ne kadar kazanırsanız kazanın, sonuçta tek bir ölçünüz var. Mutluluk kadar ihtiyacınızı karşılamış olacaksınız. Şu andanki temel farkınız artık mutluluğunuz için çalışıyor olacaksınız. Bu iş yerinde çalışmaktan inanılmaz derecede mutsuzum, burada sıkışıp kaldım, bunu yapmaktan nefret ediyorum diyen, ancak gerçekten ne kadar paraya ihtiyacı olduğunu bilmeyen onlarca kişiyle tanıştım. Oysa yapmaları gereken sadece kendi mutlu hayatlarına yakından bakmak. Çünkü baktıkları zaman cesaretleri gelecek ve yeni bir hayata yelken açacaklar. Kasıtlı olarak bu yakından bakma işinden kaçıyor. Bilerek ve isteyerek onları mutlu edecek değişiklikler yapmaktan sakınıyorlar. Bana kalırsa hayat zevk almadan yaşanmayacak kadar çok kısa. Ve bir yaşa geldikten sonra geriye dönüp baktığında yıllarını hiç sevmediğin bir yerde, bir ofisin içerisinde hiç sevmediğin bir işi yaparak ve o işten kazandığın paranın tadını çıkarmayarak yaşamak için çok kısaymış diye düşünmek çok acı olurdu. Ben böyle yaşamak istemem. O yüzden de dileğim herkesin kendi mutlu olacağı miktarı belirlemesinde ve hayatını ona göre o şekilde yeniden dizayn etmesinde yatıyor.